...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları, cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası, astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı, cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum. Kediler, çoğumuzun büyük aşkları, şifacılar, koruyucular. Ben küçüklüğümden itibaren köpeğimle birlikte, kardeşim de o benim, birlikte büyüdük. Sonra çok yaşlandı ve öldü. Benim de bir parçam gitti. Daha sonrasında da 19 yıl boyunca kedi ordumla birlikte yaşadım. Onlar benim ailem oldular, biliyorsunuz. Daha önce de anlatmıştım. Bugün yine kedilerden bahsetmek istiyorum ama bu sefer kedilerin kadim sır bilgilerine de girelim istiyorum. Mesela Antik Mısır'da kedilerin kutsal görülmesi, Tanrıça Bastet ile ilişkisi, gizli bir bilgi. Sonra Anadolu'da, Mezopotamya'da kedilerle ilgili inanışlar, hikayeler, onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela Diyarbakır'daki Kırklar Meclisi, kedi efsaneleri var burada. Anlatışa göre Diyarbakır'ın Suriçi bölgesindeki Fatih Paşa mahallesinde yalnız yaşayan yaşlı bir adam var eski zamanlarda. Günlerini Diyarbakır surları çevresinde dolaşarak geçiriyor. Bir gün çocukların eziyet ettiği kara bir kediyi kurtarıp evine alıyor. Bir gece adam kedinin gizlice evden çıktığını fark ediyor. Rivayete göre kedi dilinin altından çıkardığı mavi bir boncuğu adamın kulağına bırakıyor. Bu boncuk sayesinde adam
kedilerin dilini ve sırlarını anlayabiliyor. Adam kediyi takip ediyor. Yol onları Kırklar Dağı eteklerine ve eski bir köşke götürüyor. Orada olağanüstü bir olay yaşanıyor. Kara kedi insan şekline dönüşüyor. Ardından başka kediler geliyor. Sayıları 40'a ulaşınca hepsi insana dönüşüyor. Bu topluluğa Kırklar Meclisi deniyor. Efsaneye göre bu 40 kişi gece kedisi şehrin sorunlarını konuşur, halkın dertlerine çözüm arar, hatta anlatıya göre şehri yöneten insanlardan daha adil ve bilgidirler. Fakat yaşlı adam sırrı öğrendiğini kedisine belli edince kedi ortadan kaybolur. Sonrasında şehrin bereketinin ve huzurunun azaldığı söylenir. Bu yüzden Diyarbakır'da kedilere özel bir saygı duyulur. Şimdi iki güneş kültü takip eden iki farklı kol var. Biri kadim Mısır'dan başlıyor. Arap, İbrani, daha sonra Avrupa'ya kadar yayılıyor. Bir tanesi de Anadolu ve Orta Asya'ya doğru yayılan kol var. Her ikisinde de güneş kültü var ve güneş varlıklarıyla, cinleri de istiyorsan ya da üst boyutsal varlıklarda yine güneş kapsamında olan iki grup var. Bizim bu güneş sistemimizin yönetimi de maddesel plan anlamında Dokuzlar Konseyi'nde, yani Satürn'ün halkalarında. Ancak güneşte görevli olan, güneşte yaşayan güneş varlıkları var. Meleki varlıklar bunlar. Cebrail gibi. Bunlar daha üst varlıklar. Satürn halkalarındakiler farklı. Neyse Süryani yani Sümer'de ve Kadim Mısır'da Kırklar konusu var. Kedi konusu var. Kırklar Cemi, Hacı Bektaş Veli, Hazreti Ali yakın dönem bilgisi. Tasavvufi anlayışta dünyada her zaman 40 veli bulunur. Bunlar bazen kimliklerini gizler, halkın arasında sıradan insanlar gibi dolaşırlar. Şehrin, toplumun ve insanların manevi dengesini korurlar. Diyarbakır efsanesinde kediler, bu görevli varlıklar, gece insan formuna dönüşüyorlar, gündüz kedi olarak gizli ermişler. Böyle düşünülüyor. Kedi aslında bilgeliği, sessiz gözlemciliği, görünmeyen koruyucuları temsil ediyor. Mezopotamya'da ve eski Doğu kültürlerinde kediler uzun süre iki dünya arasında yaşayan canlı gibi algılandı. Özellikle gece görmeleri, sessiz hareket etmeleri, karanlıkta ortaya çıkmaları, insanın dikkatle izlemeleri onları bu kadar gizemli hale dönüştürdü. Antik Mısır'daki Bastet kültü de evi koruyan, kötülüğü uzaklaştıran, bereket getiren kedi tanrıçı olarak bilinir. Aslında bunun arkasında Feliniler yani aslan varlıklar var. Ve bu da Dokuzlar Konseyi'ndeki varlıkları gösteriyor. Ben görülerim var biliyorsunuz. Hatta bu Dokuzlar Konseyi'nde 3 kere de yargılanmıştım. Yanlış bir hareket yaptığım için. Bunlar aslan varlıklar. Ateş varlıkları ama aslan görünümündeler. Çok heybetli, muhteşem bir ortamda 9 tane bu varlıktan var. Bunlar dev gibi diyebilirim görüntüleri. Ama bizim maddesel algımızda değiller. Şimdi bu kedi olayı da bunlara dayanıyor. Bu Diyarbakır'daki olayda 40 kedi anlatısı muhtemelen Kırklar Dağı inancıyla birleşmiş. Bu anlatı Süryani, Ermeni, Kürt, Arap, Türk kültürlerinin ortak bilgisi. Bu bölge gizemli bir bölge. Antakya, Hatay civarı da olmak üzere bu Mezopotamya'nın altına kadar Kadim Mısır'a kadar buraların frekansı farklı çalışıyor. Diyarbakır'da ayrıca surların nefes aldığı, taşlardan ses geldiği anlatılır. 10 gözlü köprüde görülen ruhlar vardır mesela. Meryem Ana Kilisesi, zamansız çan sesleri, Suzan Suzi efsanesi.
Mesela bölge halkı siyah kedilere kötü davranmanın uğursuzluk getireceğine, bazı kedilerin sahipli olduğuna, geceleri sur çevresindeki kedilerin farklı olduğuna inanır. Sümerlerde doğrudan kedi tanrıça yoktu, ancak evi koruyan ruhlar ve hayvanlar fikri vardı. Sümer tabletlerinde kediyle ilgili detaylı bilgi vardır. Babil'de astroloji ve kehanet kültürü çok gelişmişti. Ve inanca göre kediler yaklaşan ölümü, misafiri, kötü haberi, yangını, bunun gibi kötücül şeyleri haber veren işaretler sayılırdı. Örneğin durup boşluğa bakması, gece sebepsiz miyavlaması, kapıya uzun süre bakması, görünmeyen bir varlığı hissettiği şeklinde yorumlanmış. Asur geleneğinde de yine gölge hayvanlar diye anılıyor. İslam sonrası Mezopotamya'da kediler daha da gizemli hale dönmüş. Örneğin bazı kedilerin sahipli olduğu varlıklar tarafından geceleri belirli yerlere gitmelerinin sebebinin görünmeyen varlıklarla ilişkili olduğu anlatılmış. Halen de anlatılıyor. Peygamberimizin de kedileri çok sevdiğini biliyoruz. Yani Mezopotamya kültüründe kedi kutsaldır ama aynı zamanda sır taşır bilgisi var. Gece gelen kedi, bazı evlere her gece aynı saatte gelen kedinin aslında bir ruh taşıdığı ya da bir varlık taşıdığı söylenir. Mezarlıklarda yaşayan beyaz kedilerin ölülere eşlik ettiği düşünülür. Kapı önünde duran kedinin evi nazardan koruduğuna inanılır. Yine içinde bulunduğumuz bölgede kedilerin insanların gerçek niyetini gördüğü, kötü insanlara yaklaşmadığı, bazı evlerden sebepsiz kaçmasının uğursuzluk işareti olduğu söylenir. Mezopotamya kültüründe baykuştan da korkulur ve ölüm habercisi diye bilinir. Gece ortaya çıkması, sessiz uçması, insan sesi gibi ötmesi, baykuşun bir evin çatısına konması yaklaşan ölümü işareti. İnanış bu. Yılan ise gizli bilgi. Hem şifa, hem ölüm, hem ölümsüzlük, hem gizli bilgi anlamına geliyor. Yine yaşlı bilgelerin aslında yılana dönüşebildiği, bazı mağaralarda konuşan yılanların yaşadığı, define koruyan yılanların cin olduğu anlatılır. Bu yüzden yılan öldürülmez diye bir inanç da vardır. Ya da her yılan öldürülmez. Bazı yılanların mekan sahibi olduğuna inanılır. Özellikle tamamen siyah kedilerin gece aniden kaybolmaları, uzun süre göz teması kurmaları, insanı takip etmeleri doğaüstü kabul edilir. Vallahi benim bir sürü siyah kedim oldu. Böyle aslan gibilerdi hepsi de. Rahmetli oldular. O kadar iyi koruyuculardı ki ve o kadar da sadıktılar. Hatta tamamen beyaz kediler aşk kedileri, benim kedilerim öyle oldu ama simsiyah olanlar benim bodyguardım gibi benimle yaşadılar. Fakat cinlerin kedilere ya da başka yılan gibi hayvanlara dönüştüğü konusu bu doğru bir konu. Çoğunuz da biliyorsunuz. Yine keçi ve köpeği de ilave edelim. Bu da yıllar boyunca bunlara inanılmış. Büyücülerin ya da yoldan çıkmış cadı diyelim, bu siyah kedileri, baykuşları ve yılanları kullanmaları, onlarla birlikte yaşamaları anlattığımız nedenlerdendir. Bu hayvanların dönüşebilmeleri, yani cinken bu varlıkların görünümünde yaşayabilmeleri. Süryani, Arap, Kürt ve Türk kültürlerinde ortak inanış, bazı insanların bakışının ağır olduğu, hayvanların bunu hissettiği, kedilerin veya köpeklerin huzursuz davranmasının işaret olduğu. Bu yüzden mavi boncuk, nazar boncuğu, doğalı taş, tılsımlı yazı çok yaygınlaşmış. Yine bu bölgedeki bir efsanede köye yeni biri gelir, kimse hakkında bir şey bilmez, geceleri ışığı yanar, hayvanlar yaklaşmaz, bazen aniden kaybolur, sonra onun insan olmadığı, cin olduğu, başka surette yaşadığı söylenir. Şimdi bana da öyle söylenmişti Orta Asya'da tek başına yaşarken hayvanlarla. Hatta biraz da çekinmişlerdi.
ama sonra alıştılar. Mesela ayak tersliği, eski Anadolu korkularından biri. İnsan olmayan varlıkların ayakları ters olur. Gece görülen birinin yürüyüşüne, gölgesine, ayağına bakılır. Bu inanç Orta Asya'da da var bu arada. Bazı hikayelerde gece düğüne yabancılar gelir, çok güzel oynarlar, kimse onları tanımaz, sabaha doğru kaybolurlar. Sonra onların cin oldukları anlaşılır. Gerçekten de cinler oynamayı, çalgı çengiyi çok severler. Bu bilgilerin çok daha detayını inşallah 27 Haziran'daki eğitimde konuşacağız. Antik Mısır'da kediler kutsaldı. Hatta o firavun yüzü olan Sphinx'in ilk yapılma hali bir felineydi. Yani aslan varlıktı. Sonradan değiştirildiği söylenir ki bence de bu böyle. Kediyi öldürmek ağır suçtu. Mesela Herodot, Mısırlıların yanan evde önce kedileri kurtarmaya çalıştığını yazar. Bir ev kedisi öldüğünde aile yas tutar, kaşlar tıraş edilir, bazen kedi mumyalanırdı. Arkeologlar Mısır'da yüz binlerce kedi mumyası buldu. Bu mumyaların bir kısmı da Bastet'e adak olarak sunulan kedilermiş bu arada. Sadece ev kedileri değil imiş. Adak olarak da Bastet'e sunuluyormuş. İnsanlarda Bastet'e kedi sunarsam korunurum diye düşünme. Böyle bir durum varmış. Mısır'daki yaygın inanç kediler iki dünya arasında yaşar. Hatta bazı metinlerde kadim Mısır'da kedinin gece güneşini gören canlı olduğu yazılıyor. Ayrıca kedilerin kötü ruhları kovabildiği, mezarları koruyabildiği, ruh yolculuğunda rehberlik ettiği. Bu yüzden bazı mezarlara kedi figürleri, Bastet heykelleri konulmuş. Bastet adına yapılan festivaller Antik Mısır'ın en büyük kutlamalarıymış. Müzik, dans, ziyafetler, törenler, Nil boyunca teknelerle Bastet tapınağına gidiliyormuş. Binlerce insan. Ama şu da var. Bastet tamamen tatlı kedi tanrıça değil. Öfkelenirse hastalık gönderebilir, korumayı çekebilir, kaos yaratabilir. Çünkü Bastet'in kökeni savaşçı aslan tanrıçalara dayanıyordu. Yani çok uzun zaman felini dediğimiz bu 6. boyut varlıkları burada iş görmüşler. Mısır'da gece, ay, kadınlık, sezgi birbirine bağlı düşünülmüş. Kediler de gece aktif oldukları için ayla, gizli bilgiyle, rüyalarla ilişkilendirilmiş ki doğru. Bazı büyü metinlerinde de kedinin görünmeyen kapıları bilen ve geçebilen canlılar olduğu yazıyor kadim Mısır'da. Şimdi kedinin Mısır'da da, Mezopotamya'da da, Orta Asya'da da pek çok Avrupa'da ekleyelim yerde sakinleştirici, koruyucu, negatif enerjiyi uzaklaştırıcı, şifacı konumu var. En çok bilinen şifalama tekniği kedinin mırlaması. Kedilerin mırlama frekansı genelde yaklaşık 25 ile 150 Hz aralığında olur. Bu frekansların rahatlama, stres azalması, kas gevşemesi, kemik ve doku iyileşmesiyle ilgili olduğu tespit edilmiş. Özellikle düşük frekanslı titreşimlerin kemik yoğunluğu, tendon iyileşmesi, ağrı azaltımı üzerinde etkileri hala araştırılıyor. Kedi bilinçli olarak insanı iyileştiriyor şeklinde bir düşünce de var. Ben yolda gördüğüm kedilerle bile konuşurum ve anlarlar. O kadar akıllılar ki bir kediyi sevmek, okşamak, yanında oturmak vücutta stres hormonu kortizolu azaltıyor. Oksitosin salgısını artırabiliyor. Bu da sakinleşme, güven hissi, yalnızlık hissinin azalması gibi etkiler yaratıyor. Tam bir terapi hayvanı, terapi varlığı kedi. Gerçekten de böyle. Ben yıllardır anksiyetesi olan, sorunlu insanlar ne varsa sorunu, kedi besleyin diyorum. Gerçekten de iyileşiyorlar. Hiçbirinizin belki benim kadar sorunu olmamıştır.
Tabii herkesin sorunu kendine göre zor. Kediler beni hayata bağladılar, sakinleştirdiler. Yoksa herhalde bugün karşınızda olmazdı. Çoktan öbür tarafta ruh yolculuğuma devam ederdim. Bazı çalışmalar kedi sahiplerinde tansiyonun daha düşük olabileceğini, stres kaynaklı kalp riskinin azalabileceğini öne sürüyor. Sebep düzenli duygusal bağ, sakinleştirici etki, yalnızlık hissinin azalması. Çoğumuzun en büyük hastalığı yalnızlık. Ama bazılarımız da yalnızlıkta mutlu olabiliyorlar. Çoğu olamaz. Daha doğrusu güvenli alan durumu. Kedi güvenli alan frekansı veriyor. Şimdi ben köpekleri de çok seviyorum. Çok uzun zamanda köpeğimle yaşadım çocukluğumda. Ancak kediler sürekli ilgi istemiyor. Köpekler istiyor. Sessiz eşlik sunuyor. Fiziksel temas kurabiliyor. Bu da bazı insanlar için çok rahatlatıcı olabiliyor. Ayrıca kediler çok temiz hayvanlardır. En küçük bir kir, leke falan saatlerce yalarlar bir taraflarını. Diğer hayvanlar onlar kadar temiz olamayabiliyor maalesef. Ve kedi kötü enerjiyi de emiyor. Bir de bu muhteşem varlıklar insan bedenindeki hasta olan bölgeyi bulup o bölgeye gidiyor. Onun üstünde yatıyor, hatta yalıyor, bir şekilde oraya temas ediyor. Bazen insanlar baş ağrısında, karın ağrısında göğüs üzerinde kedinin yatmasının iyi geldiğini söylerler ki ben de bunu aynen söylüyorum. Yani kedinin kendi fizyolojik durumuyla da alakalı olarak plasebo etkisi yaratması durumu söz konusu. O da bundan hoşlanıyor çünkü. Ayrıca bazı şifacı arkadaşlarımız da bilir, kediler aura temizlemesi de yaparlar. Kedilerin geceyle ilişkisi iki katmanlı. Biri biyolojik, gerçek, diğeri insanlığın onlara yüklediği mistik anlam. Kediler gece avcısı değil, alacakaranlık canlıları aslında. Yani en çok şafak vakti, gün batımı saatlerinde hareketleniyorlar. Bunun nedeni avlarının, fare, küçük kuşlar bu saatlerde aktif olması, düşük ışıkta çok iyi görmeleri, sessiz ve ani avlanmaya uygun refleksleri. Kedilerin bize göre gece avantajları insanlardan çok daha iyi düşük ışık görüşü, yansıyan ışığı arttıran tapetum lucidum adlı göz tabakası, sessiz yürüyüş, yumuşak patiler, ani hızlanma refleksi. Bu yüzden gece görüyorlar olarak biz biliyoruz. Ev kedileri çoğu zaman gündüz uyur, gece enerjik olur. Bunun sebebi insanla uyumlu olmayan uyku ritmi, gün içinde sıkılma, enerjiyi gece boşaltma alışkanlığı. Bu yüzden insanlar gece aktif kediyi gizemli kedi olarak algıladılar. Şimdi cinlerin de gündüzü bizim gecemiz olduğu için, kediler de gece aktif olduğu için dolayısıyla örtüşüyor. Kedilerin gözlerinde ışığı geri yansıtan özel bir tabaka var, biraz önce söyledim. Ve insan zihni bunu karanlıkta ışık taşıyor, geceyi görüyor, başka bir dünyaya bakıyor olarak düşünüyor. Peki kediler neden boşluğa bakar? Çok gelişmiş duyuları var. Kediler bizim fark etmediğimiz şeyleri algılar. En küçük sesler, duvar içi böcek, kemirgen, titreşimler, zemin altı hareketler, hava akımı değişimleri, ışık kırılmaları, hızlı hareket eden küçük canlılar. Yani kediler sadece cinleri görmüyor. Diğer senin göremediğin tozun sesini bile, hareketini bile algılayabiliyor. Yani sen boşluk görüyorsun, kedi aslında bir veri alanı görüyor. Ve bütün bu bizim göremediğimiz, onun gördüğü tüm frekanslar ya da maddesellikler hareket eden hedef kedi için. İnsan bunu fark etmeyince boşluğa bakıyor diyor. Ses odaklanması var. En önemli sebep bu. Kedilerin kulağı çok yönlü dönüyor. Mikro sesleri büyütüyor. Duvar içini bile algılıyor. Örneğin borudan su sesi geçiyor. Su geçiyor. Duvar içi fare hareketi, böcek hareketi, apartman katları arasındaki titreşimler,
Duvarın içini dinliyor. Kedilerin gözleri düşük ışığa çok hassas, hareket algısına çok duyarlı ama sabit nesneleri önemsemiyor. Sadece hareketli frekanslara odaklanıyor. Bu yüzden sen boşluk sanırsın, kedi çok hafif hareketi bile izler. Boşluğa bakıyor sanıyorsun. Bazen de kedi dalar, hareketsiz kalır, bir noktaya sabit bakar. Bu şu olabilir: dinlenme, çevre taraması, beyin boş mod olarak bakıyor, avcılık bekleme hali. Yani aslında hiçbir şey yok anı da olabilir bu. İnsan beyni anlam üretmek zorundadır. Şunu sevmeyiz biz, hiçbir şey olmuyor. Boşluğa bakan bir canlı görünce beyin otomatik sorar: ne görüyor acaba? Ben göremiyor muyum? Orada bir şey mi var? Bir tehdit mi var? Allah korusun, deprem mi olacak? Bu ne böyle bakıyor böyle? Evrimsel olarak insan görünmeyeni potansiyel tehlike olarak kodlar. Gece, sessizlik, kedi, kontrol kaybı hissi, bilinmeyen varlık fikri. Bunların hepsi olan şeyler aslında. Yani bilimsel olarak da olan şeyler ve kedi bu algılara sahip. Biz değiliz. Ya da böyle uzun süre izole yaşadıysan, onlarla birlikte yaşadıysan artık sen de o frekansta maddesel olarak da algıya başlıyorsun onlar gibi. Bazen de kediler tehlikeyi sezerler, bir anda sıçrar, koşar, tıslama yapar, sabit bakıştan koparlar. Bu öngörülemez bir durum olduğunun anlatımıdır ve insan bundan da rahatsız olur. Çünkü anlayamıyor. Ama kedi anlıyor orada bir şey olduğunu. Bu arada kedilerde de insanlar gibi REM uykusu durumu vardır. Ve kediler ciddi ciddi rüya görürler. Siz de biliyorsunuzdur, izlemişsinizdir. REM uykusunda ne olur? Kedide gözler kapalıyken hızlı hareket eder. Beyin avlanma ve hareket bölgelerini çalıştırır. Kaslar tam kontrol edilemez ama küçük sızıntı hareketler olur. Bu yüzden patiler hareket eder, kulakları oynar, kuyruk seyirir, bazen miyavlar. Yani kedi gerçekten bir şey yaşıyormuş, rüyanın içinde yaşıyormuş gibi hareketler eder ki öyledir zaten. Kadim Mısır'da uyuyan kedi ruhsal dünyaya geçiyor, Bastet'in korunmasına giriyor, görünmeyen alemlerde dolaşıyor şeklinde yorumlanmış. Mezopotamya'da da kedilerin uyurken cinleri gördüğü, görünmeyen varlıklarla iletişim kurduğu, rüyada başka aleme geçtiği ve görünmeyen varlıklarla mücadele ettiği şeklinde yorumlanmış. Avrupa'da ise Orta Çağ'da kedilerin, cadıların yanlarında daima, cadı dedikleri şifacı kadınların, metafizikçi kadınların yanlarında daima koruyucu kediler olduğu için, çünkü kültür böyle geliyor, ciddi koruma yaptıkları biliniyor. Bu yüzden de şifacılar genelde kedi beslerler. Ezelden beri. Kaç bin yıllık kültür. Avrupa'da da böyle olduğu için Orta Çağ'da o bütün her şey bize gelsin, şifacı kadınlar öldürülsün, cadı diye yaftalansın diyen rahipler kedileri büyüyle ilişkilendirmişler ve cadılarla birlikte çok fazla yakılan, öldürülen kediler olmuş. Binlerce. Evet, bugün bu konuyu işlemek istedim. Çünkü çok sevdiğim küçüğüm illaki kedilerle ilgili video istedi. Bu sefer farklı yapayım dedim. Allah'a emanet olun. 27 Haziran'da hepinizi bekliyorum eğitime. ...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları,
Ahit sandığının sırrı Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı? Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır? Cinlerin yaşamları. Cinler insan bedenine nasıl girer? Cinlerin isimleri. Cinlerin tüm hayatı. Aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey. Kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması. Cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi. Codex Gigas, Şeytan İncili. Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi. Tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, Dikili Taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü. İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim? Vefk nedir? Çeşitleri. Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı. Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz. Büyü nedir? Filmlerdeki metafizik bilgiler. Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar. Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi. Diatlov geçidi. Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler. Dişi ve erilin bitmeyen kavgası. Cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş. Derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum.